Assassin's Creed Odyssey oynarken sürekli bir seçimle karşı karşıya kalıyoruz. Sparta mı, Atina mı? Ama oyunun garip bir tarafı var. Bu iki seçimden birini doğru, diğerini yanlış olarak göstermiyor bize. Bir savaş meydanında iki taraftan birini seçiyorsunuz. İnsanlar ödüyor, siz devam ediyorsunuz. Hatta bir sonraki görevde belki tarafınızı bile değiştirebiliyorsunuz. Oyun sizi yargılamıyor. Gelin bir oyun üzerinden doğru taraf sunulmadan Sparta'yı ve Atina'yı konuşalım. Odise'de kendinizi bir zamanlar Sparta'da doğmuş ama artık bağımsız bir parada asker olarak buluyorsunuz. Cassandra ya da Alexios. Bu iki farklı karakteri seçme hakkı tanıyor oyun bize. Ne Sparta'ya ne Atina'ya gerçekten aitsiniz. Tam da bu yüzden oyun sizi ideal bir gözlemci konumuna yerleştiriyor. Her iki tarafı da dışarıdan çıkarınız doğrultusunda seçebiliyorsunuz. Sparta, disiplinin, düzenin, bireyin devlete feda edildiği bir dünya. Atina ise özgürlüğün, tartışmanın, bireysel düşüncenin öne çıktığı bir dünya. Oyunun kendi ifadesiyle bu aslında özgürlük ile düzen arasındaki gerilim. Ve işin ilginç yanı, oyun bu iki değeri karşılaştırırken hiçbirini kutsallaştırmıyor. Sparta'nın disiplini size güç ve netlik verirken, aynı disiplin bireyi yok edebiliyor. Atina'nın özgürlüğü ilham verici dursa da, aynı özgürlük kaosa ve manipülasyona açık kapı bırakıyor. Cassandra'nın hikayesi aslında bu sistemin en acı örneği. Doğduğunda kusurlu görülüyor ve Taygetos Dağı'ndan atılmaya çalışılıyor. Bu uygulamaya Agoge adı veriliyor. Oyunda da referans verilen, güçsüz görülen bebeklerin devlet tarafından elenmesi. Düşünün, bir toplum daha doğduğunuz an sizi bir fayda ya da yük olarak sınıflandırıyor. Agoge sistemi de aynı mantığın devamı. Çocuklar 7 yaşında ailelerinden koparılıp devletin malı haline geliyor. Acıya, açlığa, itaate şartlandırılıyor. Psikolojik olarak burada ilginç bir çelişki var. Bu sistem bireyi kırarak güçlü bir insan yaratmayı amaçlıyor. Ama Cassandra'nın kendi hikayesi bize gösteriyor ki bu tür bir çocukluk bireyde asla tam olarak iyileşmeyen bir güvensizlik ve terk edilmiş duygusu bırakıyor. Güçlü görünen zırhın altında hep bir yeterince iyi miyim sorusu var. Bu da bizi şu soruya getiriyor. Disiplinle yetiştirilen bir çocuk gerçekten daha mı güçlü olur, yoksa sadece acıyı daha iyi saklamayı mı öğrenir? Atina'ya geçtiğimizde oyun boyunca karşımıza çıkan Sokrates, Cassandra hiçbir zaman doğrudan cevap vermiyor. Sadece soru soruyor. Sence adalet nedir? Gerçekten özgür müyüz? Bu Sokratik yöntemin ta kendisi. Cevabı vermek yerine karşındaki insanı kendi cevabına sorularla yürüterek götürmek. Aspasia da benzer bir figür. Dönemin erkek egemen dünyasında entelektüel gücüyle var olan, fikirleriyle Perikles gibi isimleri bile etkileyen bir kadın. Onun varlığı bile Atina'nın vaat ettiği şeyi gösteriyor. Düşüncenin kim söylediğinden bağımsız olarak bir değeri olabileceği fikri. Sparta'da çocuğa itaat et öğretiliyorsa Atina'da sorgula öğretiliyor. Biri sana bir kimlik veriyor ve o kimliğe sadık kalmanı istiyor. Diğeri sana bir soru veriyor ve cevabı kendin bulmanı istiyor. Bu iki çok farklı insan tipi yaratıyor. Biri net ama kırılgan, diğeri özgür ama güvencesiz. Ama burada durup Atina'yı da fazla idealize etmemek gerekiyor. Kendini özgürlüğün, demokrasinin, fikrin şehri olarak sunan Atina, aynı zamanda Dedos Birliği'ndeki müttefiklerine karşı tam bir imparatorluk gibi davranıyordu. Vergi topluyor, isyan eden şehirleri acımasızca cezalandırıyor, kendi çıkarlarına aykırı hareket eden müttefiklerin hepsini dize getiriyordu. Yani özgürlüğün şehri kendi sınırlarının dışında özgürlüğü pek de umursamıyordu. Bu ikiyüzlülük müydü, yoksa her idealin gerçek dünyada uygulanınca kaçınılmaz olarak aşılması mıydı? Bu soru aslında videonun tezini daha da güçlendiriyor. Sparta'nın kötü, Atina'nın iyi olduğu basit bir hikaye anlatmıyoruz.
Atina bile en çok savunduğu değerlere, yani özgürlüğe ve eşitliğe, kendi gücünü büyütürken sadık kalamadı. Belki de asıl mesele şu: bir ideal ne kadar güzel olursa olsun, güç ve çıkarlara karşı karşıya geldiğinde nadiren olduğu gibi kalıyor. Oyunun en çarpıcı yanı, sizi büyük bir tarihsel anlatının kahramanı yapmaması. Sizi bu anlatının içinde sıkışmış, hayatta kalmaya çalışan bir insan yapması. Bir köyü kurtarıyorsunuz, ertesi gün başka bir köyü yakıyorsunuz. Sevdiğiniz biri karşı taraftan çıkabiliyor. Cassandra ya da Alexios olarak sürekli suçlu hissediyorsunuz. Büyük ideolojiler insanları harcıyor ve o insanlardan biri de sizsiniz. Bir savaşın haklı tarafı olabilir mi? Yoksa savaş kendisi zaten her tarafı bir şekilde yozlaştırıyor mu? Görünürde savaşın sebebi güç mücadelesi. Atina deniz gücüyle zenginleşirken Sparta'nın rahatsız olması. Oyunu bir kenara bırakıp gerçekte ne olduğuna bakarsak, Pers savaşlarının ardından Atina, Dedos Birliği adında bir ittifakın başına geçti. Resmi olarak ortak savunma amacıyla kurulmuş ama zamanla Atina'nın kendi imparatorluğuna dönüşen bir yapı. Şehirler bu birliğe asker ya da para vermek zorundaydı. Ayrılmak isteyenler ise güç kullanılarak birlikte tutulurdu. Atina'nın hazinesi, filosu ve nüfuzu yıllar içinde inanılmaz büyüdü. Sparta ise kendi tarafında bu dengesizlikten giderek rahatsızlık duyuyordu. Yani işin özünde sıradan ama tanıdık bir sebep var. Büyüyen bir güce karşı duyulan korku veya korkuyu tetikleyen küçük bir kıvılcım. Odisey'de bölgeleri Sparta'ya ya da Atina'ya bağlayabiliyorsunuz. Savaşları kazandırabiliyor, taraf değiştirebiliyorsunuz. Kontrol sizde gibi hissediliyor. Ama dışarıdan bakınca fark ediyoruz ki hikayenin sonu değişmiyor. Sparta savaşı yine kazanıyor. Veba Atina'ya yine geliyor. Sicilya seferi yine bir felaketle bitiyor. Siz sadece o büyük tarihsel çerçevenin içinde küçük, geri alınabilir kararlar veriyorsunuz. Ana kader hiç sizin elinizde değil. Tarihte Sparta savaşı kazandı. Ama Odyssey bunu bir zafer olarak sunmuyor. Çünkü oyunun perspektifinden baktığımızda kazanan da kaybeden de aynı yorgunluğu taşıyor. Sparta'nın zaferi bile ona uzun ömürlü bir güç getirmiyor. Kısa süre sonra kendisi de yıkılmaya başladı. Burada da ilginç bir paralellik var. Bir kimliğini yalnızca savaşmak ve kazanmak üzerine kuran bir toplum ya da insan, savaşacak düşmanı kalmadığında ne olur? Sparta'nın savaş sonrası çöküşü, kimliğini yalnızca bir mücadele veya düşmanlık üzerinden inşa etmenin bedelini gösteriyor gibi. Belki de oyunun bize söylemeye çalıştığı şey şu: gerçek hayatta olduğu gibi ideolojik savaşların kazananı diye bir şey aslında yok. Sadece daha az kaybeden var. Tüm bu hikayeye biraz uzaktan bakınca Cassandra'nın yolculuğu aslında klasik bir bireyleşme sürecine benziyor. Önce ona dayatılan bir kimlikle başlıyor. Sparta'nın kızı, Nikolaos'un evladı, bir mirasın taşıyıcısı. Sonra bu kimliğin aslında ona ait olmadığını keşfediyor. Gerçek babasının kim olduğunu öğrenmesi, gölge kardeşi Deimos'la yüzleşmesi, Sparta'ya da Atina'ya da tam olarak ait olmadığını kabullenmesi. Bunların hepsi ona dayatılan kimlikten sıyrılıp kendi kimliğini inşa etme sürecinin parçaları. Belki de oyunun nasıl anlattığı hikaye Sparta ile Atina arasındaki savaş değil, bir insanın kendisine dayatılan kimlikle kendi seçtiği kimlik arasında verdiği sessiz savaş. Peki siz olsaydınız disiplinin, düzenin, netliğin dünyası olan Sparta'yı mı seçerdiniz? Yoksa özgürlüğün, belirsizliğin ve bireyselliğin dünyası olan Atina'yı mı?